Merhaba hanımlar. Ebebek Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir yelek modeli anlattım. O kadar kolay ki herkes bu yeleği örebilecek. Hatta bir günde bitirebilirsiniz bu modeli. Bu ara çok popüler oldu bu model. Herkes şişini anlattı. Ben de farklı bir model tasarlayarak sizlere anlatmak istedim. Çok kolay bir model. Herkes kolaylıkla yapabilecek. Tam 2 tane ip gitti. Elimdeki yelek tam 1 yaş için. Sizler bebekleriniz için, çocukların için bu modeli yapabilirsiniz. Kullandığım ip de Nako Elite Baby. Renk kodunu da bu şekilde size göstereyim. Ve kullandığım tığ da 2,5 milim. 4 olduğuna bakmayın. Burada 2,5 milim yazıyor. Çünkü bulanık gösterdi. Hanımlar o kadar kolay ki bakın buradan bağlayabilirsiniz. Şu şekilde. Ben bunun başka bir modelini de anlatacağım. Yani çok güzel bir model. Tavsiye ederim. Bebeklerinize bir günde örebilirsiniz bu yeleği. İpim kalın olduğu için çabuk bitti. İnce iplerde 1,5-2 gün sürer. Bu kadar. Hemen örgüye başlayalım. Hanımlar, şimdi ben arka parçayı önceden ördüğüm için size bir göstereyim dedim ne yapacağımızı. Lastik yapacağız, sonra desenli öre öre yukarı doğru öreceğiz. Burası arka parça. Ön parça sadece bu yakada farklılık var. Ben size detaylı anlatacağım. Şimdi ön parçaya başlayalım. Arkada tam 50 zincir çekmiştim. Ön parça için de 50 tane zincir çekiyoruz. Ve gevşek çekiyorsunuz. Kesinlikle sıkı çekmiyorsunuz. Zinciriniz gevşek olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 50 tane zincir çektim. Bakın zincirim gayet gevşek. Geniş, böyle esnek yaptım. Sakın sıkı çekmeyin. Çünkü şu dibi toplar. Bakın gayet gevşek, burası geniş. Şimdi 2 tane zincirden atlıyoruz. Üçüncüye bir trabzan yapıyoruz. Buradaki zincir sayısı 48'e düşüyor. Şimdi komple burayı trabzan yapıyoruz. Sıramızı trabzan yapalım. İkinci sıraya geçeceğiz. Şimdi son trabzan kaldı. Bakın trabzanı yaptık. Burası yeleğin ön kısmı. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. İlk başlangıca trabzanın tepesinden tel alıp trabzan yapıyoruz. Şimdi hanımlar, burası ters olduğu için arkadan tığ alıp, bakın ipimi aldım, trabzan yapıyorum. Tığımı arkadan sokuyorum. Bakın trabzanın göbeği. Lastik yapıyoruz. Şimdi önden arka 2, ön 2. Bu şekilde ilerliyoruz. Tam detaylı göstereyim.
iple bu sırayı bitirelim. Hemen buraya geldim mi de ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Şimdi hanımlar, bakın son trabzanlara geldik. Başlangıcı bir trabzandı. Bakın bir trabzan yaptık. Arkadan almıştık. Aynı şekilde bitirmek zorundayız. Çünkü sağlı sollu eşit olmak zorunda. İsterseniz bu ikili yerine birer tane yapabilir. Bir önden bir arkadan da yapabilirsiniz. Ben modeli farklı olsun diye ikili yaptım. Şimdi sonuncusunda bir trabzanla bitirdim. Bakın önden eşit şekilde lastiği dağıttım. Tabii daha büyük zincir çekenler çiftli sayılarda çeksin diye 50 yaptım ben. Mesela 60 çekebilirsiniz. 55 çekebilirsiniz. Bu şekilde bu çiftli lastikte eşit şekilde düşer. Şimdi hanımlar ikinci sıraya geçiyorum. Tabii ki ilk trabzan. Şimdi bu sefer önden yapıyoruz. Şimdi hanımlar öndekini önden, arkadaki trabzanı da arkadan alıyoruz. İkinci sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın öndekini de önden alıyorum. Lastiği yaparken de elinizi gevşek tutun. Eğer lastik yaparken sıkıyorsanız 2,5 milim yerine 3 milim tığ kullanabilirsiniz. Çünkü bu modellerde lastik daha gevşek, daha rahat dokunması gerekli, kasmaması lazım. Evet hanımlar, bu şekilde ikinci sırayı tamamlayın. Toplam ben bakıyorum 1, 2, 3 sıra ördüm. Sizler de 3 sıra örebilirsiniz. Daha kalın bir lastik istiyorsanız 4-5 sırada örebilirsiniz. Ben 3 sırada yaptım. Şimdi 3. sırayı örüp modele başlayacağız. 2'yi tamamlayayım. 3'ü de yapayım. Hemen desene başlarız. Şimdi 3. sıramı ördüm. Şu an 4. sıra yapacağım. 5. sıra yapacağım. 6. sırada bu deseni oluşturacağız. Köşelerindeki lastik olduğu için buraya da lastik yapıyoruz. Şimdi bir trabzandan başladım. Öndekini önden aldım. Arkadan bir tane daha arkadan aldım. Önden önden tekrar bakın şurada böyle bir çıkıntı var. Arkadan 2 tane daha aldım. Sonra trabzan yaptım. Şimdi öndeki trabzanın tepesinden batıyoruz. Trabzan yapıyoruz. Bakın hiç boşluğa falan batmıyorum. Bu sefer tepeye batıyoruz. Şimdi şu arka parçaya kadar bakın 1, 2, 3 ön parçanın son tepesine kadar trabzan örüyoruz. Şimdi bakın trabzan yaptım. Arkadaki trabzanı da arkadan alıyorum. Öndeki trabzanı da önden alıyorum.
Bu modeli yapmak çok zevkli gerçekten. Çabuk öreceğinizi fark edeceksiniz. Zevkli gidiyor. Sıkılmadan örüyorsunuz. Şimdi diğer sırayı da düz öreceğiz. Ondan sonra popcornları ön kısımda kuracağız. Şu an biz yeleğin ön kısmı burası. Burası tersi. Şu an düz tarafını ördük. Bu popcornları her zaman yeleğin düz tarafından yapacağız. Şimdi burayı da aynı şekilde düz yapıyoruz. Bakın bu sefer ters döndük. Bakın şu buradaki ön parça trabzanlar ön tarafta. Bu sefer arkadan girip alıyoruz. Şimdi önden, arkadan, bakın önden, bakın trabzan direkt hemen bakın şurada trabzan, hemen trabzanın tepesine batıyorsunuz. Bu şekilde bu sırayı da komple bitirelim. Burada da aynı şekilde yapıyorsunuz. Bakın trabzan, ondan sonra öndekini önden, arkadakilerin arkadan, önden, arkadan ve trabzan. Bu sırayı da komple bitirelim. Diğer sıraya geçelim. Evet hanımlar, şimdi popcorn yapımına geçeceğiz. Bakın burada tam 8 tane trabzan yaptıktan sonra 9. trabzanda popcorn'u yaptım. Şimdi bu sayıyla başlayanlar aynı bu şekilde mutlaka yapsın. Farklı sayılarda başlayanlar diyelim 60'da işte daha büyük yapmak isteyenler varsa, daha küçük yapmak isteyenler varsa tam ortasını bulun. Nasıl bulduğumu da göstereyim. Şu şekilde buldum. 2, 4, 6. Tam ortası burası. Ona göre yani buradaki tam ortasına göre bu popcornları yerleştirsin eşit şekilde sağlı sollu. Mesela 8'de başladım burada. Burada da 8 tane trabzan olmak zorunda. Şimdi hanımlar hemen 8 tane trabzanı yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben sayayım yine. Bu arkadaki parçayı saymıyorsunuz. Çünkü bu arkadaki lastik formu. 2, 4, 6, 7, 8. Şimdi 9. trabzan tepesine tam 6 tane trabzan yapıyorsunuz. Farklı bir popcorn yapmak istedim. 2, 4, 5 ve 6. Tığınızı çıkartın. Bakın 6 tane. Bakayım burada kaç? 6 tane yapmamışım. 2, 4, 5 tane yapmışım. Pardon. Şimdi 6'ya tamamladım. Şu ilk birinci trabzan 6 tane yaptık ya. İlk birincisinden tığınızı böyle geçirin. Şuradaki teli alın. Bu teli de şuradan geçirin, iyice sıkıştırın ve bir zincirle düğümleyin. Bu kadar. Yani bu bir tane trabzan gibi görün bunu. Bu popcornu. Şimdi hemen yanındaki trabzana
Pardon, trabzan tepesine trabzan yapın. Bu kadar. Bu işlem böyle. Şimdi sayalım. Bu aralarında kaç trabzan var? 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane trabzan var. 12 tane trabzan yapalım. On, 11, 12. Şimdi hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapıyoruz. Çıkardık. Birinci ilk trabzandan tığ geçirdik. Tel aldık. Bakın hiç zincir tel atmıyorum. Direkt bunu çıkartıyorum. Bir zincirle bağlıyorum. Şimdi buraya 8 tane trabzan yapıyorum. Bu sırayı tamamlamış oluyorum. Diğer sırada da şu boşlukları nasıl yaptığımı size anlatacağım. Şimdi buraya aynı buradaki gibi tamamlayalım. Evet, ben diğer sıraya geçtim. Şimdi buradaki boşluğu nasıl yapıyorum? Bakın dediğim gibi bu bir trabzan olarak bunu gördüğünüzde sonuncu trabzana da yapıyorum. Şimdi bir boşluk atlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu popcorn'daki boşluğu atlıyorum. Yani bu sıraya atlıyorum. Hemen onun yanındaki trabzana batıyorum. Bakın. Burada iki tane trabzan yok. Bir tane trabzan var. Bakın şu şekilde göstereyim. Bir tane fark ettiyseniz. Hemen yanındakine trabzan yaptım. Bunun üzerine atladım. Hemen diğer yanına trabzan yaptım. Şimdi hemen bu ortayı da trabzan yapalım. Diğer yeri de göstereyim size. Şimdi bu kutucuklar sıra ilerledikçe birbirine yaklaşacak. Diğer sırada size göstereceğim. Bakın bir zincir çektim. Bu popcorn'daki sıraya atlıyorum. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. Dikkat edin, bakın şu trabzan değil. Bu popcorn'un trabzanı. Bakın bir tane yerden hepsi. Şimdi bu köşelerinde aynı şekilde sırasıyla gösterdiğim gibi devam edeceksiniz. Bunlar değişmiyor asla. Şu tersini galiba size hiç göstermedim. Bakın son bir trabzan. Şimdi bakın önden bu şekilde kenarları hiç değişmiyor. Tersi ve ön taraftan aynı şekilde yapıyorsunuz. Son bir trabzan da bu. Şimdi tekrardan. Şimdi ikinci boşluğa geleceğiz. Buradakine.
Şimdi hanımlar bakın, bu kutucuklardaki mantığı size göstereceğim. Birbirine gitgide yaklaştı. Diğer sıraları göstermeme gerek kalmayacak. Şimdi bakın, son trabzanı da yaptım. Buradaki zincirin içinden de giriyorsunuz. Bakın. Sonra bir zincir çekiyorsunuz. Hemen buradakini atlayıp diğer yanına batıyorsunuz. Kural bu. Döndüğünüz zaman da diyelim bu sırayı bitirdiniz komple. Ben size burada pratik göstereyim isterim. Şimdi bunu bitirdiniz. Komple buraya bitti. Döndünüz. Aynı şekilde de bu sefer buradan trabzan yapıyorsunuz. Bir zincir çekiyorsunuz. Bu zincirin içine trabzan yapıyorsunuz. Boşluk burada oluşuyor. Ama aklınız karışmasın diye ben burayı da anlatacağım size. Şimdi diğer yanı da göstereyim size. Bakın, bu sefer önden oldu. Çünkü eğer buraya batarsam buradaki kutucuk dışarı doğru kayar. Ama biz üçgenlemesine doğru yapıyoruz. Bu sefer buradaki trabzana batmıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir tane trabzan atlayıp zincirin içinden trabzan yapıyoruz. Simetri şeklinde yapmış olacağız. Bakın. Evet, diğer sırada da bakın, içe doğru üçgen yaptığımız için hemen buraya da zincirden tel aldım. Bir zincir çektim. Bir boşluk atlayarak bakın oluşturdum kutucuğu. Şimdi buradaki kutucuğu da göstereyim. Bir trabzan kaldı. Bir zincir çektim. Hemen zincirin içinden girip trabzan yaptım ve sırayı böyle tamamlıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane kutucuk yaptım. Ben şu an 3 kutucuk yaptım, gösterdim size. 2 kutucuktan sonra buradaki yeri göstereceğim. Desen anlatmam bu kadar olacak. Şimdi bu 2 tane popcorn'un yeni ikinci deseni oluşturmuş oluyoruz. Aynı yapacağız. Buraya nasıl yaptığımı göstereceğim. Buraya kadar bir örelim. Evet hanımlar, kutucuklarımı yaptım. 2, 4, 5 tane kutucuk yaptım. Şimdi daha büyük sayıyla başlayalım. Bu 5 kutucuk, 6, 7 kutucuk olabilir. Şimdi burada tam 4 tane kalmış oldu. Şimdi buradaki hemen ikinci üçgeni başlangıcını göstereceğim. Bu üçgenin de bitiminde de bir tane portkon var. Bunu yapmadan ikinci üçgenin portkonlarını da yapmış olacağız. Burada nasıl 8 tane başlamışsak burada da tekrardan aynı şekilde 8 tane trabzan yapıyoruz. Bu arkadakini tabii ki saymıyoruz. Önden normal trabzanları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi 9. yere tam 6 tane trabzan yapıyoruz. İki, dört, 5 ve 6 çıkış yaptık. İlk trabzanın tepesinden girip bu şekilde yapıyoruz ve zincirle bağlıyoruz. Şimdi 1, 2,
3. Bakın burada da boşluklar var. Orayı da göstereyim. Hemen bu zincire de bir tane yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi 1, 2, 3. Şimdi hanımlar burada normalde 3 sayı kalması lazımdı ama 4 sayı var. Bakın burada da 4 sayı kalmış. Ben eşit şekilde sağlı sollu 3 buraya 3 buraya trabzan yaptım ve bağladım. Teke düşürmüş oldum bu iki trabzanı. Mesela bakın burada 3 tane kalmış. Sadece bir trabzanın tepesine yaptım. Burada da aynı şekilde 3 tane bir trabzanın tepesine yaptım. Hani eşitlik sağlamak için böyle ufak tefek hilekarlıklar yapabiliriz. 1 2 3. Şimdi 1 2 3. Şimdi çıkış yapıyorum. Hemen bu şekilde. Şimdi düğüm attım, birleştirdim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın bir tane trabzan kalıyor zaten. Hemen zincirin içinden trabzan yaparak trabzan yapıyorum. Bakın sağlı sollu kutucuk yapmış olduk. Şimdi bunun bakalım burada kaç tane trabzan vardı? 2 1 2 3 4 tane trabzan var. Saydığımızda da bakayım. Evet, 2 4 trabzan. 3 4. Şimdi eşit düşsün diye sayalım. 2 4 6 8, evet 9. 9. yere 1 2 3 4 5 6. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Burada boşluk falan yok. Buraya dikkat edin. Sadece şu üçgenin tepesinde var. Hemen trabzan yapıyoruz. Bu sırayı da tamamlayalım. Şimdi arkada ne yapmamız, diğer sırada ne yapılacağını göstereceğim. Ondan sonra sırayla devam edeceksiniz. Şimdi hanımlar bu iki tane dış taraftaki popcornların üçgen devamı var. Aynı bu alttaki işlem gibi. Bu ortadaki ile işimiz bitti bizim. Şimdi bunları devam ettireceğiz. Onun için bu arka tarafına geldim. Bakın şu şekilde anlatabilirim. Bakın tersinden baktığın zaman buradaki yer popcorn. Bunlar da popcorn. Bakın sadece bu dışarıdaki popcornların üzerinde kutucuk var. Diğerinde yok. Dümdüz örüyoruz. Şimdi bakın ben de buradayım şimdi. Aynı alttaki popcornlar gibi bir zincir çekiyorum. Bakın bunu atlıyorum. Direkt popcornun yanındaki trabzana batıyorum. Bakın bir tane atlamış oldum. Tekrardan gösteriyorum. Şimdi normal sırasıyla bu şekilde trabzan yapıyoruz. Bakın şimdi bu bir tane ya. Bakın. Bunlar zincir. Zincirlerin içine batıyoruz birer tane. Şimdi bu popcornun tepesine bir tane batıyoruz. Zincirin içine bir tane batıyoruz. Bakın ayarladık. Şimdi trabzanın tepesine evet. Şimdi buradaki popcornun kutucuğunu yapalım. Bir tane atlamış oldum fark ettiyseniz. Evet. Bu şekilde örneği kurmuş oluyoruz. Evet, sırasıyla şimdi bundan sonra bu kutucukları yapıyorsunuz. Aynı burada size ne anlattıysam pardon. Şimdi burada size ne anlattıysam aynı işlemi burada da yapıyorsunuz. Son zaten bitiriyorsunuz. Buradaki parçayı son üçgeni yaptıktan sonra
ön parçada ne yapmamız gerektiğini ben size göstereceğim. Komple bitirelim buraya kadar. Ondan sonra göstereceğim. Tekrarladım, kusuruma bakmayın. Evet hanımlar, dediğim gibi ben bu ön parçayı bitirdim. Şimdi arka parçayı da aynı şekilde yapıyorsunuz. Birebir aynı oluyor zaten. Sadece şu arka omuzlarda yapılması gereken 2 sıra fazladan örülecek. Aynı lastik yerini yapıyorsunuz. Bakın şu öndeki arkadaki lastikten tam 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzan yaptım. Buradan da bakınca arkaya saymayın. 2, 4, 5. 5 trabzan yaptıktan sonra sağlı sollu kesiyorsunuz. Şimdi ön kısmını da aynı şekilde yapıyoruz. Ama fakat ön kısmı daha uzun olması için, yakanın açık olması için burada 2, 4, 5 sıra ördüm. Sonra skin ile birleştirdim. Şimdi ne yapmam gerektiğini burada size göstereceğim. Sadece bir ön bilgi olarak anlatıyorum. Tabii ki ikinci ipe de geçmiş oldum. Şimdi hanımlar sırasıyla da ipi koparmadan 5 sıra ördüm. Şimdi örgünün ters kısmından yapacağız. Çünkü eğer buradan örersek eşit düşmez. Sağlı sollu kötü durur örgüler. Şimdi 2, 4, 5 şuradan tığ taktık. Şimdi ipimizi düğüm yapalım. Hiç eksilme, arttırma yapmadan normal trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi önden alıyorum. Bu kenar oyaları aynı devam ediyor. Arkası da devam ediyor. Değişen bir kural yok. İpim takıldı. Bakın aynı devam ediyoruz. Buradaki gibi. Tam 5 sıra örelim. Evet hanımlar, tam şimdi 5 tane ördüm. Şimdi ön ve arka parçanın düz kısmı iç içe bakacak. Bakın popcornlar birbirine iç içe bakacak. Sık iğne ile birleştireceğiz. Bakın trabzan tepesinden girdim. Bu şekilde sık iğne ile bunun da arka parçanın da tepesinden sırayla girip birleştiriyorsunuz. Eşit düşecek çünkü sayıları aynı. Evet, son 2 tane.
koparmayın. Bakın. Yeleği yaptık. Çok da güzel oldu. Şimdi bu iç kısmını ipini koparmadan iç kısmına bir sık iğne gideceğiz. Şimdi yakayı komple sık iğne yapalım. Bakın bu şekilde trabzanın ortasından böyle girin. Güzelce sık iğne yapalım. Evet, komple sık iğne gittim. Şimdi ters tığ yapacağım. Bakın şu şekilde geri geri ters tığ yapıyorum. Yakayı komple bu şekilde yaptıktan sonra yeleğin komple çevresini sık iğne gittikten sonra ters tığ yapıp yeleği bitireceğiz. Sonra kenarlarındaki bağcıkları size göstereceğim. Bakın hanımlar, bu şekilde ne kadar güzel duruyor. Evet hanımlar, bakın komple çevresini sık iğne yaptım. Şimdi burada nasıl sık iğne yaptığımı da göstereyim hemen. Normal sırasıyla gelişi güzel. Böyle trabzanlar, zincirlerin ortalarına batarak. Bakın zincir. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. Komple sık iğne yaptıktan sonra ters tığ yapacağız. Yine bakın şu köşeyi de tam 3 tane sık iğne yapacağız. Ondan sonra dönüş yapacağız. Bakın şöyle 1 2 3 yaptım. Şimdi hemen buraya bu şekilde sık iğne yapıyorum. Şimdi burayı komple bitireyim. Hemen sık iğneyi, sonra ters tığ göstereceğim tekrardan. Yeleğin etrafını sık iğne gittim. Sonra ters tığ yaptım. Aynı boyundaki gibi ters tığ yapıyoruz. Şimdi buradaki bağcıklarını yapacağız. Çok da kolay. 5 tane yaptım. Ben bir tık orta olsun istedim. 5 tane trabzan ile yaptım. Tam böyle eşitledik onu. Bakın arkasını da böyle eşitledim. Şimdi hizasından bakıyorum şu an. Şu 2 tane göbeğin ortasında. Şöyle geldiğimiz zaman böyle takıyoruz. Direkt bağcık yapıyoruz. Bu sık iğne yaptığımız yere batıyoruz. 2 zincir çekelim. 1 2 3 4 5 tane benim için ideal. Siz isterseniz daha ince de yapabilirsiniz. Tam 22 tane 22 sıra öreceğim. Uzunluğu benim için ideal. Bu şekilde sırasıyla
Artırma eksilme yapmadan trabzanları örün. Uzun bir bağcık olacak. Bakın göstereyim. Bakın şöyle upuzun bir bağcık olacak. Çok basit bu. Orayı ben sonra yapacağım. Şimdi size detaylı olarak göstereyim. Şöyle içini de göstereyim size. Bakın. Çok güzel bir model oldu. Herkes bunun şişini yapmıştı. Ben de tığ model olarak farklı bir şey yapmak istedim ve size de anlatmak istedim. Çok şık bir model. Bakın. Evet hanımlar, yeleğimiz bu kadar. Herkese şimdiden kolay gelsin. Bir dahaki örgü videosunda görüşmek üzere.